Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Ben Ozan Kurtbay, yine geldim. Onu yapacak bir şey yok. Aynen, yapacak bir şey yok. Yine geldim. Bugün tatil burada. Montenegro'da Independence Day deniyor. Kurtuluş günü. Dün akşam muazzam bir havai fişek gösterisi vardı. Achtung. Bu da ne yapar? Montenegro'yu Güneş burcu boğa yapar. Çünkü dün tam sınırdaydık. Bugün İkizler Burcu'na geçtik. Ayın Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber aynı anda oldu. El ele tutuştular. Geçtiler. Achtung! Güneş İkizler Burcu'nda muazzam aktif bir süreç, zihinsel olarak bol bol analiz ve bol bol gelişim ve bol bol paylaşım. Merkür de orada, Güneş artı bir burçta, Merkür artı bir burçta matematiksel olarak. Mars eksi bir burçta, boğa. Venüs eksi bir burçta, boğa. Bu sıfır yapar. 2 artı 2 eksi. Net. Aynen. Şimdi onun dışında Uranüs Güneş'te kavuşumla İkizler Burcu'nda Mayday Mayday oradan bir artı. Plüton Kova Burcu'nda oradan bir artı daha. Etti mi sana artı 2 matematiksel olarak. Jüpiter Yengeç Burcu'nda eksi. Otomatik olarak artı 1'e indik. Ay Aslan Burcu'nun artıda. Hemen hesaplayalım abi. Hemen hesaplayalım. Yapacak bir şey yok. Bol bol yorum ve bol bol like rica edeceğim. Abone olursanız da çok güzel olur. Sıkıntı olmaz. Şimdi evet. Yarına bir bakmıştım. Yarına bir göz gezdirmiştim. Evet. Evet yalnız evet. Bugün şu anda ayın 21'i. Artı 1. 0. Eksi çünkü. Eksi 1. Çünkü yengeç. Eksi 1. 0 artı 1 artı 2 artı 1 artı 2 artı 3 artı 4. Vallahi mı? Baştan hesapla. Kova artı 1. Neptün artı 2. Satürn artı 3. Eksi 1 yani artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı eksi 4 artı 4 artı 3 artı 4 artı 4'teyiz şu anda. Artı 4'teyiz şu an. Bayağı sağlam artı. Niye? Çünkü transitin yarısından çoğu İkizler Burcu'na geçti kardeşim. Artı. Normal değil mi? Diğeri zaten Satürn'le Neptün neydi adı? Koç burcunda. 2 tane kafadan artı orada var. Etti 5. Plüton Kova'da etti artı. Ay Aslan Burcu'nda etti 7. Daha ne olsun abi? Daha ne olsun? Orada sadece 3 tane eksi var diye. Ayıp denen bir şey var. 7 eksi 3 eşittir artı 4. Bitti. Matematik. Düz matematik. Net matematik. Net matematik abi. Net matematik. Bunu bu şekilde hesaplamak gerekiyor. Bayağı avantajdayız abi matematiksel olarak. Bunu artık yani kullanın bir zahmet. Bunu kullanın. Doğru hedefe kullanın. Niye doğru hedef dedik? Çünkü Ay Aslan'da sabit hedef odaklı. Doğru hedefi bulun. O doğru hedefi bulabilmek için öncelikle olasılıkları değerlendirmek gerekiyor. Neden olasılıklar dedik? Çünkü Jüpiter Yengeç Burcu'nda bol bol olasılık getirir. Doğru olasılığa doğru yatırımı yapmak. Venüs Yengeç'te. Doğru yatırımı yapmak. Yatırım nereye olacak? 4 numaralı güvenlik alanımıza. Niye? Jüpiter ve Venüs orada. 4 numaralı güvenlik alanımıza. Peki nasıl bir yatırım olacak? Yavaş yavaş giden bir yatırım olacak. Ve değere odaklı. Başka hiçbir şeye odaklı değil. Değere odaklı. Yavaş yavaş, çünkü Mars Boğa'da, yavaş yavaş stratejik yatırımlar yapacaksın kardeşim.
Matematik bu. Dümdüz, çırılçıplak matematik bu. Başka bir olasılık bulunmuyor. Ve bunu yaparken bol bol paylaşım yapacaksın, iletişim. Yoksa bu olasılıkları, değerleri yaratamazsın abi. Hiç şansın yok. 2 gün. 2 gün içerisinde hedef odaklı gitmen lazım. Ondan sonra çünkü Ay Başak Burcu'na geçecek. Ve bunu aynen şu anda burada yaptığımız gibi çırılçıplak matematik ve mantıkla yapmak zorundasın. Sektiğin an değerde seker. Sektiğin an değerde seker. Sektiğin an değerde seker. İlla duygusal bir paylaşım mı yapacaksın? Daha önce de söyledim. Matematiği, mantığı otur. Yani ondan sonra istediğin duyguyu yaşa içinde. Sana duyguyu yaşama diyen yok. Duyguyu yaşa. Ama önce o altyapısını matematiksel ve mantıksal olarak kur. Ondan sonra içinde kendini mi kaybediyorsun? Göklere mi çıkıyorsun? Eriyor musun? Bitiyor musun? O kısmı bizi ilgilendirmiyor. O senin özelin. Ama ondan sonra gelip işte ben bu matematikle mantığı oturmayı unuttum. Bize ne? Bize ne? O senin kabahatin. Yani şu anda şimdi ağlamayı bırak da sana yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? Ama lütfen matematiksel ve mantıksal olsun. Çünkü kalan kısmı bizi ilgilendirmiyor. Kolektifte biz sana ancak matematiksel ve mantıksal yön gösterebiliriz, gerekirse destek olabiliriz ama onda bir yere kadar sürekli mantık dışı hareket ettiğin sürece artık duvarı öreriz. Bizi ilgilendirmezsin. Net sonuç bu. Bu bildiğin net sonuç. Aksi sizi ilgilendirmiyor. Beni de ilgilendirmiyor, kimseyi ilgilendirmiyor. Bitti. Done. Şimdi önümüzdeki 2 gün için demiştim. Önümüzdeki 2 gün için doğru hedefe gitmeniz gerekiyor. Doğru hedef nedir? Size artı değer katan hedeftir. Kişi veya yani fark etmiyor. Kişi veya olay sana artı bir değer katmıyorsa orada ne işin var? Doğru mu? Orada ne işin var? Yok, ben stratejik ilerliyorum. Onun bana değer katacağı zaman var diyorsan o tamamen ayrı. Strateji gidiyorsundur, bitmiştir olay. Konu kapanmıştır orada. Net. Şimdi bunu tarot üstünden okuyacağız şimdi. Evet, bakalım. Ay Aslan, 5 Zodyak'ta 5 numaralı ev, yaratıcılık evi, hedef evi ve o hedefe kilitlenip kafanda yapacaklarını tasarlayıp canlandırıp ondan sonra hurra kilitlenme evi. O hangi ev o? 11 numaralı evde yapıyorsun bunu. Vallahi bildiğin gibi değil. Aynen. 11 çünkü o 5 numaralı evin karşı evi o, boru değil. Sayın koçlar 5 numaralı eviniz. Demek ki dün 4 numaralı evde. Aynen. 5 numaralı ev. 5 numaralı evden 6 numaralı eve geçecek daha sonra. O yüzden videoları sırayla izlerseniz stratejik ilerleyenler varsa sırayla izlerseniz bütün stratejiyi adım adım takip edebilirsiniz arkadaşlar. Koç burçları 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki sayın koçlar, bir süre önce üstüne birikmiş olan yükleri boşalttım mı arkadaşım? Çünkü önünü öngöremez hale geliyormuşsun çünkü yani aynen. O yükleri boşalttın mı? Fazlalıkları attın mı? Fazlalıkları attıysan çünkü ay aslandayken hedef odaklı dedik ya. O hedef ne tarafta? 5 numaralı. O hedef ne tarafta? Şu tarafta mı? Şu tarafta mı? Şu tarafta mı? Şu tarafta mı? Ne tarafta kardeşim o hedef? Sana bu soruyu soracağımız belli zaten ne tarafta olduğunu. Çünkü sende 5 numaralı ev. Diğer burçlarda değil. Sende. Yükselenin koç. Ve o hedefe gidebilmek için o yükleri atman gerekiyor. Farkındasın değil mi? Matematiksel olarak. Yoksa enerjin yetmez. Bu işin kestirmesi de yok. Bu kestirmesi de yok. Kılıçların yenilisi. En kötü ihtimalle ne olur ben sana söyleyeyim. Üstündeki gereksizler seni hedefini saptırmak için kandırmaya çalışırlar.
Bu o kadar net ki. Matematik o kadar net ki. Ne yapabilirler? Ben sana söyleyeyim ne yapabileceklerini. 1, 2, 3, çizmedim ki kesesin. Ne yapabilirler? Seni baskı altına alabilirler. Yok bize oraya değer vereceğine bize daha fazla değer ver. Yok bize verdiğin değer o kadar ki bırakmıyoruz lan. Bırakmıyoruz oğlum. Bırakmıyoruz. Şerefsiz bırakırsam bir şerefsizim. İşte bu. O baskı. Baskı. Bize bir şans daha ver. Aynen. Bize bir şans daha ver. Biz şimdiye kadar sanki o bokunu çıkaran kısım değildik. Şimdiye kadar seni sömüren biz değildik. Bize bir şans daha ver. Bize kullan o enerjini. Bunu diyebilirler. Bunu demezsen, bunu yemezsen eğer, bunu yemezsen, o hedefe gider kendi yatırımını kendi kendine uygulayabilirsin. O zaman o hedefe ulaşırsın. Şimdi o enerji kendine mi harcayacaksın yoksa başkasına mı harcayacaksın? Orada karar %100 senin sayın yükselen burcu Koç. Bitti. Done. O kadar net ki. Gelelim şimdilik boğa burçlarına. 2 numaralı ev ikizler, 3 numaralı ev yengeç, 4 numaralı ev aslan. Yani güvenlik alanınız sayın boğalar. Mayday mayday. Bakalım nedir ne değildir sayın boğalar. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart. Hazır Mars'ta 1 numaralı eve gelmiş. Bütün alan senin kardeşim. Bütün alan senin komple. Dükkan senin, açık büfe kullan. Açık büfe kullan. Sayın boğalar. Bunun için ama yatırımlarına odaklanman gerekiyordu. Odaklandın mı? Bir süre önce yatırımlarına odaklanman gerekiyordu. Yatırımına odaklandıysan Mars boğa burcuna geçti ve ay aslanda yardır. Yardır. Çünkü haberler olumlu abi. Haberler olumlu. Daha cılız ama olumlu. Yani olur var mı var. Yani haber gelmeseydi yok derdim. Haber var ama işlenmesi gerekiyor. Ama işlenmesi gerekiyor. Nasıl işlenmesi gerekiyor? Bütün olasılıkları deneyerek işlemen gerekiyor arkadaşım. Tertemiz. Hangi olasılıkları işlemen gerekiyor hemen gözden geçireceğiz. Sayın Güneş burcu ve yükselen burcu boğa. Senin konfor alanını yükseltecek olasılıkları seçmen lazım. Boş olasılık, hatır, şu, bu yok. Ve seni kandıracak olan kişileri de bırakacaksın abi. Sana duygusal panik yaşatmaya çalışırlar. Yanlış seçim yaptırmaya çalışırlar. Yemez. Yemesin zaten ya. Aynen yemesin. Sen gerekirse bekle. Doğru olasılık. Çünkü Mars boğada sindire sindire yavaş yavaş. Gerekirse bekle. Ne zaman ki insanların maskeleri düştü lan diye. Bu bitti. Bitti. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Net. Matematik bu. Şu. Gördün mü hepsi lan diye düştü tamam. Nerede ışık var? Şş, aradakinde ışık var. Tamam. Getirin onu. Getirin onu. Getir arkadaşım. Getir arkadaşım. Burada. Getirme. Getir yani. Getir. Aynen. Bu sayın boğa. O kadar net ki kabak gibi. Çünkü senin 4 numaralı evin. Yani bir şey olursa zararı sen çekeceksin. Senin algoritman. Nokta. Gelelim şimdi sayın İkizler burcuna. Boru mu be? Güneş oraya girdi. Uranüs orada. Yani Uranüs orada. Bütün burçlara Uranüs orada sağlam bir sıçrama yaşatacak. Üst bilinç sıçraması arkadaşım. Üst bilinç sıçraması hem de ikizlerde. Bildiğin gibi değil. Yani sadece ikizler burcu için geçerli değil. Bütün dünyada ikizler burcuna girdi. Herkese o ikizler enerjisiyle Uranüs ve Güneş'i sağlayacak. Buram buram bağlantı ve sıçrama sahası. Diye. Aynen. Gelelim şimdi ikizler burcuna. Aslan nerede? 3 numaralı ev.
Düşündüklerin, yakın çevren ve kardeşlerin, aziz ve muhterem vatandaşlarım. Sizi vardı eskiden Türkiye'de. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Diyor ki bir süredir somut dengeler yerine oturuyormuş. Oturmuş olması gerekiyordu. Adalet kartının selamı var. Oturmuş olması gerekiyordu. Çünkü şu anda Kılıçların şövalyesiyle artık 1. prens aşamasına geçip yardırma aşamasına geçiyorsun sayın ikizler. diye yardırma aşamasına giriyorsun çünkü dengeler artık oturdu ve olay öyle bir adrenalinle gelişecek ki göreceksin zaten gittiğin noktayı. Yani adımı atıyor, bir de heyecan. Annemi gördüğü için o heyecan daha beter hırslandı. Yani kupaların nasıl oğlum, boru mu? Aynen, kupaların nasıl, boru değil. O heyecan seni nereye götürecek? Bir bakacağız şimdi. O heyecan seni nereye götürecek? Hemen bakacağız. Mücadeleyi bırakmazsan der değneklerin yedilisi ve belirsizliklerde müdahale edersen yani şu şekilde olacak, şu şekilde olacak diye söylersen önünü öngörmeye başlarsın. Önünü öngörmeye başlarsan zaten aldığın destekle beraber o tertemiz olay kapanmıştır zaten. Ne oldu? Konu kapandı, bitti. Net. 3 numaralı evde yapacakların artık belli. Olayı gelişmeye başladı. Ondan sonrası zaten 9 numaralı eve doğru gitmeye başlayacak. Profesyonellik aşaması. Kurmuşsun artık her şeyi. Done. Aynen. Bitti. Ama o aşamaya gelmen lazım. Bu. Gelelim şimdi yengeç burçlarına. Değerler 2 numaralı var mı? Boru mu? Bond. James Bond. 1 numaralı kart sayın yengeçler, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın yengeçlere? Buldunuz mu doğru olasılığı? Çünkü üstüne yatırım yapacaksınız kardeşim. O doğru olasılığı buldunuz mu? Kupaların üçlüsü. Yazı tura attınız mı? Yanlış. Yazı mı tura mı? Ne oldu? Yazım sen söyle. Yazı mı tura mı? Dik geldi. İkiniz de sıçtınız. Bitti var, yapacak bir şey yok. Dik geldi. Yazı da değil, tura değil. Buldun. Bulduysan çünkü değerlere giden yolun açılıyor arkadaşım. Tertemiz. Ay Aslan'da değerlere giden o hedefi bulduysan yardıracaksın şimdi. Yani şu eyvallah, şuysa oraya gidip o değeri orada işleyeceksin Mars boğayla. Astroloji ve matematik bu kadar basit. Simple. Aynen bu kadar basit. Ayıp denen bir şey var ya. Aynen. Ayıp denen bir şey var ve yanlış hedefe gidersen ne olur? O hedef seni çökertir. Gelir. Ondan sonra oradan değer çıkması için çok beklersin. Tılsımların gelir. Çok beklersin. Değer çıkacaktı, söz vermiştin. Sen test ettin mi çıkıp çıkmayacağına dair? Hayır, bana söz verdi. IQ'un kaç senin? Senin IQ'un kaç? Benim mi onun mu? Yani bu algoritma hanginizin? Benim. O zaman sana soruyoruz. Allah Allah. Senin IQ'un kaç? Yok. Fark ettik zaten. Hep ailecek fark ettik. Demek ki gazan mübarek olsun. Seni kutsuyoruz. Numune Patris and Filio and Spiritus Sanctus. Ne oldu? Değerin düşecek. Çünkü yanlış odağa gittin. Çünkü matematiksel hareket etmedin. Çünkü söze güvendin. Yapacak bir şey yok sayın yengeç. O zaman tertemiz. Ya da doğru değere gidersin. Çat açılır. Gelelim şimdi aslan burçlarına.
The one, bir numaralı ev. Alan senin. The world is yours. Ama senin algoritmanda. Şimdi boşu boşuna the world is yours dediğin zaman egosu tavan yapmasın. Çünkü potansiyel çok yüksek. Abi arkada güneş var. Doğru mu? Aynen. Kendi alanını yaratma zamanı. Bir numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Sayın aslanlar. Ne diyormuş? Bitti mi? Ne bitti diye soracak. Kafamdaki soru işaretleri bitti mi? Yoksa sen çoktan sıra kadar bastın mı? Kaçtın mı? Burada çok soru işareti var, ben çok huzursuzum diye. Kaçtın mı? Delikanlı gibi söyle. Çünkü o soru işaretleri bittiyse sonunda değerleri toplamaya gidiyorsun. Kozalakları toplayacaksın. Çamı dikti. O çamdan kozalaklar düşecek, değerler. O değerleri toplayacaksın adil ve adaletli bir şekilde. Mayday mayday. Aynen. Ve onları yatırıma dönüştüreceksin arkadaşım. Adamı hasta etme. Onlar bir dahaki yatırıma dönüşecekler. Hemen öyle löp löp götür olmuyor. Yemez yani. Aynen. 1 numaralı ev çünkü. 1 numaralı eve aldın. Daha 2 numaralı eve koymadıysan orada bir değer oluşmaz ki. Yatırım olarak kullanmadıysan. Aynen. Tabii. Hemen al ye. Ondan sonra ne oldu? İşte ben pintilik yaptım. Yemezler. Yemezler. Ondan sonra gerilirsin. Ne oldu? Ben sizi bonkör bildirdim. Ne oldu? Aslanlar, ben sizi bonkör bildirdim. O gerginliği bırakacaksın. Çünkü ondan sonra bir seçim yapacaksın. Aşıklar kartıyla. Nereye doğru yatırım yapacağına. Ama önce o olasılığı ortaya çıkarman lazım. Onun için de yavaş yavaş sindire sindire gideceksin. Değeri bulacaksın. Ondan sonra dönüp seçimini yapacaksın. Ve o seçimi ondan sonra 2 numaralı emine geçecek. Ay başa. Orada değer haline dönüşecek. Bitti. Tertemiz. Gelelim şimdi Başak burçlarına. 12 numaralı ev, gölgelerin gücü adına. Yaptıkların ve yapacakların komple hepsi. 12 numaralı ev oğlum, boru mu? Görmediklerin, unuttukların ve kaçırdığın fırsatlar sayın Başak. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Bir süre önce sancılı bir süreçte bir doğum süreci. Resmileşen olaylarla beraber senin doğuşunun süreci. Mahkeme kartı. Resmiyet. O resmiyetle beraber sancılı bir süreç. Doğuyorum. Doğru doğuyor muyum lan ben? He? Bir sıkıntı olmasın. Bak bu tipik Başak. Bir sıkıntı olmasın. Yani kesin değil mi? Net. Yani gözle görmek istiyorum çünkü. Aynen. Gözle görmek istiyorum. Onu görmek istiyorsan tam şu anda bilinçaltı korkularını yenmen lazım. Niye? Çünkü onu yapabilmek için Plüton kovayı kullanacaksın. Ne oldu? Şuradan çıkıp doğa. Bak bu arka planda. Bilinçaltı. Uranüs buradan, Plüton buradan, Uranüs orada gidiyor, çıkıyor, çatır. Niye çatır sesi çıkıyor? Çünkü korkulardan ayrılıyorsun. Çıtır. Aşırı mantıksız. İlk çağdan kalma. Ne oldu? Ama çok mantıksız. Seninki çok mu mantıklı? Değil mi? Alakası yok. Mantığın yanından geçmiyorsun ya. Yani 100 metre falan var mantığa. Yani senin doğrundan dön. Şöyle kaptara git 100 metre sağa dön. İlk mantık orası. Oradan buraya kadar kurduğun bütün mantık tamamen mantıksız. İlk çağdan kalmaya. Güncellemeyi o kadar unutmuşsun ki bilinçaltı. Güncellemeyi o kadar unutmuşsun ki. Işık yok ya. Nefes alamıyoruz oğlum içeride. Aynen. Sen bu mantıksızlık silsilesinde hangi gücü toparlayacaksın? Neyi üst üste koyup? Koyacağın her şey elinde kalacak. Ey bilinçaltı uyan. Wake up. Aynen. Onu yapman gerekiyor sayın Başak. Orada yapacak hiçbir şey yok. Nasıl olacak? Bunun için de kendini ortaya koyacaksın. Yapacak bir şey yok. Kendini kanıtlayacaksın. O kaosun içine gireceksin. O girdiysen tabii şu anda çıkış zamanı artık. Gireceksin ve hunharca mücadele edeceksin sayın Başak. Yoksa olmaz. Karanlıktan aydınlığa çıkmak zorundasın sayın Başak. Matematiksel gerçeklik.
Buradaki matematiği fark ettin. Matematikle alakası yok. Orada sayılar artık üst üste binmiş. Yığın haline gelmiş. Bunlar benim doğrularım. Burada en ufak bir doğru yok. En ufak bir doğru. Sen bunları doğru mu zannediyorsun? Değil ki. Yani bana oradan 1 artı 1'i çıkarsana. Alfa ile çıkaramazsın. Çünkü yok. Var zannediyorsun. İşte insanoğlunun en büyük gaffı o. O mantıksızlıkları. Mantıklı. Sonra üstüne bir süre geçiyor. Sonra diyorsun ki sen bu kararı neye istinaden verdin? Hani hiç mantıklı durmuyor. O zaman mantıklı duruyordu. Şu anda nasıl duruyor? Aptalca. Çok aptal bir karar vermişim. Panik yapmışım. Demek ki neymiş? Gözden geçirmen gerekiyormuş. Gelelim şimdi terazi burcuna. Neresi 11 numaralı? Boru mu oğlum? Dış kaynaklar. Dış kaynaklardan gideceğiz. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart ve 3 numaralı kart der ki sayın teraziler. Nedir olay? Bir süredir yatırımlarla meşgulsünüz. Onu anladık. Onu anladık. Siz de Başak gibisiniz ya. Abi yayını kapatıyoruz burada. Sıkıldım çünkü benim güneş burcum terazi. Abi bana 2 tane kılıçların da kızı çıktı ya. Boru mu? 2 taraftan birden geldiler ya. Aynen. Çekilecek gibi değil. Ben yayını kapatıyorum abi. Çünkü kılıçların da kızısı var onun burada. Tam şu anda o korkulardan arınma zamanı sayın terazi. Niye? Çünkü o yatırımlar başka türlü yatırıma dönüşmez. O yatırımlar başka türlü yatırıma dönüşmez. Hangisini bağlasam daha karlı çıkar. İşte orada algoritmayı güncelliyorsun şu anda. Ama ya hesap tutmazsa ay kartı ya hesap tutmazsa matematiksel algoritma güncel mi? %100 successful zero mu? Evet. O zaman sen matematiğe güvenmiyorsun. Bu da mantıksız. Öyle görünüyor. Bu da buradan geliyor zaten. Aynı Başak gibi. Algoritman güncelse kardeşim Python'a run tuşuna bas. Run all counts de. Oraya bastın. Bütün hücreleri çalıştır. Aşağıda successful zero yani görev başarıyla tamamlandı. Dedi mi? Dedi. Abi sen hala neyi arıyorsun? O zaman mantık silsileni bilinçaltını gözden geçir. Orada bir mantıksızlık var. O mantıksızlıktan dolayı hesabını tutmuyor zaten. Aslında olay tamamen rasyonel. Senin bilinçaltın irrasyonel. Nokta. Bir numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Çünkü ön yargılısın baba. Aynen ön yargılısın. Olabilecek her şeyi engelliyor senin bilinçaltın. Ona rağmen ilerlemek zorundasın. Ki o yepyeni maceraya giriş yapabilesin. Plüton Kova üst bilinç transitine. Bak Plüton Kova doğru mu? Doğru. Şu anda Güneş hangi gezegenle kavuşum yapıyor? İkizler Burcu'nda. Uranüs'le. Uranüs kimin yönetici gezegeni? Kova. Yani şu anda aslında Güneş sadece Uranüs'le kavuşumda değil. Aynı zamanda Plüton'la kavuşumda sayılıyor. Net. Ama bunun için senin bütün beyninin imkansız dediği her şeyi aşıp olayı en kaliteli, en konforlu hale getirebilmen gerekiyor sayın terazi. Done. Matematiksel netlik bu. Bunun ötesi yok. Gelelim şimdilik Akrep Burcu'na. Astroloji matematik abi bitti ya. Gelelim şimdilik sayın. Diyecekler ki ama bizim hesaplarımız böyle değil. Sizin hesaplarınız ilgilendirmiyor. Bu evrensel astrolojinin matematiği. Sizin kendi kafanızda kendi matematiğiniz var. O matematikle bu matematik asla tutmaz. Ama olacak olan matematik budur. O yüzden diyorum videoları aşama aşama izleyin. Tek tek geçmişten bugüne kadar. Kabak gibi görürsün neler olmuş olduğunu.
Sonra dersin ki doğruymuş. Vallahi mı? Bilim lan bu, astroloji. Hayret bir şey. Hangisi daha çok oturuyor? Senin yağmur beklentin mi? Meteorolojinin yağmur beklentisi mi? Evet, gelelim akrep burçlarına. Kariyer evi oğlum, boru mu? Ay aslanda. Bakalım kariyer evinde ne olacak? 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Ne diyormuş sayın akrepler kariyer evinde? Alıştıra alıştıra açacağım. Tamam, alıştıra alıştıra aç. İyi ki alıştıra alıştıra açacağım demişim. Ne oldu? Bir sene önce bir yıkımdan çıkmışlar oğlum bunlar. Aynen. Yıkılan kule. Bir yıkımdan çıkmışlar ve şu anda o yıkılan şeyi inşa etmek için dümenin başına geçmeleri gerekiyor. Niye? Ay aslanda çünkü oğlum, boru mu? Nereye gideceğiz? Peki bu sorumluluğu kim alacak? Akrep kim alacak başka? Allah Allah. Çok mantıksız bir soru fark ettin değil mi? Soru çok mantıksız. Yıkılan düzen kimin? Akrebin. O zaman dümene yay mı geçsin? Başak mı geçsin? Kim geçsin? Akrep geçecek tabii ki o dümene. Akrep geçecek o dümene ve zaten 12 burç'a bak bakayım ya, karşıdan komple 12 burç'u sırala. En heyecanlısı kim? Şu. Burcun ne? Peki niye en heyecanlısı kim sorusunu soruyoruz? Kupaların aslı oğlum, boru mu? Orada kıpır kıpır şu anda. Kıpır kıpır. Biri şey yapsa da gitsem. Biri şey yapsa da gitsem. Biri şey yapsa da gitsem. Sorunu kesin burcu akrep. Burç ne? Akrep. Hadi yapacak bir şey yok. Orada yapacak bir şey yok. Oraya nereye gidecek peki? Hangi sorumluluk diyor? Alacağım da hangisini? Böyle kıpır kıpır oynuyor. Alacağım da hangisine? Bir dur. Ayıp denen bir şey var ya. Vicdanını aldırdın mı lan? Yoksa bu soruyu sormazsın. Kararını verdin mi? Hadi. Kararını verdin mi? Aşıklar kartı. Kararını verdin mi? O kaosa girmeye hazır mısın? Yani böyle kıpır kıpır olmakla bitmiyor olay. O kaosa girmeye hazırsan, bir soru işaretlerini giderdiysen, kılıçların dörtlüsü. Çünkü araba kartının açılımı, bu araba kartının açılımı bunlardır. Bunlara yer mi sayın akrep? Öyle kıpır kıpır oynaman olmuyor. Yani, geç lan, geç. Bin arabaya, geç. Ben sana sonra sorarım o şeyi. Geç. Geçeceksin, yapacak bir şey yok sayın akrep. Gelelim sayın yaylara. 9 mu kendi evi oğlum, boru mu? Bir de aslan var orada. Yani orada bir sayın yaylar. Erteleme lüksünüz yok oğlum. Erteleme lüksünüz yok. Niye? Ay aslan sabit. Yiyorsa ertele. Yani varsa o faturayı ödeyecek. Varsa o faturayı ödeyecek göt, sen ne? Ertele. 1 numaralı kart, 2 numaralı kart, 3 numaralı kart. Bir süredir zaten bunun hazırlığını yapıyormuş oğlum. Birikiyormuş yaptıklarından. Birikiyormuş. Şu anda yapman gereken tek şey o aslan riskini almak. O aslan riskini alıp 9 numaralı evi bir adım sonra ondan komple baştan inşa edeceksin. Tertemiz. O riski alabileceksen, değneklerin kralı sensin bu. O değneklerin kralı sensin sayın yani. Sensin. O riski alıp bak, yol komple açık. Hiçbir sorumluluğun yok. Sorumluluğun derken ortada bir sıkıntı yok. Sen burada hala ertelemeyi planlıyorsan yuh. Bakalım. Anca yemediğinden dolayı erteliyorsundur. Aynen, tertemiz. Ama yemeyen bir kart da yok. Var. Kartları açınca görürüz. Seninki kestirmeden gitmeye çalışıyor. Kılıçların yedilisi. Kestirmeden gitmeye çalışıyor. İstikrarın sabırı da yok. Ne yapacağım? Nereye sıvasın bu? Şurası müsait, oraya sıvasın. Aynen. Yay oraya, şuraya sıva. Kararını ver. Çünkü sende ne istikrar var,
ne düz yoldan gitmek var, ne de sabır var. Öyle görünüyor. Bunları toparlayamazsan unut. 9 numaralı evi baştan inşa etmeyi, yeni yaşam alanını baştan inşa etmeyi unut. Olmaz. Hani olur diyenler külliyen seni kandırmışlar. Yok öyle bir durum. Matematiksel olarak yok. Sen bilirsin. Gelelim şimdi Capricorn. Who is this? Oğlak kim olacak? Allah Allah. Tabii 8 numaralı ev. Başkalarının finansal kaynakları üstünden gidiyoruz. Hem de araştırman gereken finansal kaynaklar üstünden Sayın Oğlak. Araştırıp doğruyu bulman gereken yani hem de kendin için yapmayacaksın ha. Sonradan kendine dönüşecek. Şu anda başkası yani bana ne deme lüksün yok. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Ne diyormuş Sayın Oğlaklar? Bir süredir bayağı iyi gidiyormuş. Her şey tıkır tıkır gidiyormuş. Hatta olması gerekenden fazla. Artıda güneş kartı. Artıda şu anda bak o artıyı şu anda kullanacaksın abi. Çünkü şu anda bazı somut olaylar ertelenecek. Cepten yemiyorsun. Artı geldi sana zaten. Ayıp denen bir şey var. Aynı artı sana geldi zaten. Sadece senin başkalarının üstünden kendi alanını dönüştüreceksin. O kaynaklarla kendi alanını dönüştürecek. Bu nedir? Bu kart nedir? Boyut değişikliği. Şu kart boyut değişikliğidir. Balık burcu tarafından yönetilir. Aşama atlıyorsun, boyut atlıyorsun. Ve o boyut daha yeni gelecek. Daha haberler geliyor ama yeni. Yani kırıntı kırıntı ilerleyeceksin. Yapacak bir şey yok yani. Bu da senin için en büyük korkudur zaten. Sıkıntı çıkar mı? Risk var mı? Var. Ve onu almak zorundasın. Ona da yapacak bir şey yok. Yani seni resmen çarmıha gelmekle eşdeğer alıyor. Bütün toplanan ahali ne oldu? Oğlağı gömüyoruz. Oğlağı şunu da oğlağı asın abi oğlağı tersten asın. Nomine Patris en Filio en Spiritu Sanctus. Amen. Gömün abi bırakın. Yukarıdaki ipi kesin abi. Sen şu anda ruhen bunu yaşıyorsun. Ruhen bunu yaşıyorsun çünkü kendini ispatlama aşamasındasın. O otoriter kararları almak zorundasın. Başka olasılığın yok. Matematiksel yok. Almazsan aha bu olacak. Bunun olmaması için o riski alman lazım. O risk de ruhunu şu anda bu hale getiriyor. Ya arkandan bu ihaneti göreceksin ya da kendi doğrularına ihanet edeceksin. Güncellenmesi için. Orada seçim senin. Gelelim şimdi kova burçlarına. Bir numaralı kart. 7 numaralı ev oğlum boru mu? Ciddi işler ciddi ilişkiler. Allah'a ama öyle böyle değil. 3 numaralı kart. Ne diyormuş Sayın Kova'ya? Eğer ki bir süre önce yanlış hedefe odaklandıysanız şu anda sızıntı yüzünden sıkıntı yaşıyor olmanız lazım. Ama doğru hedefe kilitlendiyseniz şu anda sıkıntı yok. Evet doğru hedefe kilitlenmiştim ben. Hadi sızıntıyı komple kestim attım. Bitti. Benim ay burcum Kova. Bitti. Şu anda o zaman değerlerine değer katıyor olman lazım. Aldığın destekler. Hadi. Ya şu anda ben bu konumdayım. Bunu kestim attım neşter gibi niye? Çünkü tamamen matematiksel hareket ettim. Hiç ilgilendirmiyor. İnsanların duygu sömürüsüleri, manipülasyonları beni hiç ilgilendirmiyor. Not matematiksel olarak yanlış. Ama diye böyle tepki gösteriyorlar. Bitti. Kesip atacaksın. Aksi takdirde zararı sen görürsün. Çünkü işleyen kısım matematiksel olan kısmınız. Ve bundan sonraki süreç yine olasılıkları değerlendirmeye başlamak. Hadi.
Nedir neymiş o? Acaba nedir? nedir? Bakalım acaba nedir? Alacağın haberler var. Kutlamaya gitmek istiyorsun zaten. Oldu, banko bitti demek istiyorsun. Bunun için uzlaşmacı tavırlarla hareket edip banko şu koyacaksın çocuğun adını. Bitti. Nereden? Olasılıkların arasında. O olasılıkların arasında en iyisini çıkarıp alacağın haberlerle şahat diye bu konuda ciddiyim çünkü onlar da ciddi. Done. Bitti. Matematiksel olarak tutuyorsa koy çocuğu oraya. Gelelim şimdi sayın balık burçlarına. Astrolojinin son burcu. Allah'ım öyle böyle değil ha. Yani bildiğin gibi değil. Hangi ev? 6 numaralı ev oğlum. Boru mu? Organizasyonlar mı? Yönetim evi. Şşş, akıllı ol. 1 numaralı kart. 2 numaralı kart. 3 numaralı kart. Ne diyormuş? Bir süre önce nelermiş? Bir süre önce kendini ispatlayabildiniz mi kendinizi? Ben buradayım, ben bunu yapıyorum diyebildiniz mi? Değneklerin karesi. Dediniz mi? Dediyseniz sıkıntı yok. Dediyseniz şu anda zaten alacağınız haberler olayın ne kadar yolunda olduğunu gösterecek olan haberler. Neyin? Organizasyonların tabii ki. Doğru hedefe kilitlendik, doğru hedefe gidiyoruz. Olay artık köklü bir dönüşüme, kaliteye gidiyor. Kaliteye gidiyor. Ve o andan itibaren çünkü bunu sen kendin yarattın. Ben ne demiştim balık burcuna? Aç şimdi eski videoları izleyin. Bir tek sen kendinden yaratacaksın. Diğerleri başkalarının evlerinden yaratacaklar. Yani diğer evlerden yaratacaklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O evlerden yaratacaklar. Bir tek senin 12 numaralı evinde. Neden? Çünkü bir tek senin 12 numaralı evinde Plüton var. Bilinç altından yıkıyor her şeyi ve sen de diyor ki sen yapacaksın her şeyi. Bitti. Matematiksel kendine yeni bir algoritma kur. Sen kuracaksın. Neyle? Hayal gücünle. Kur. Matematiğe onu oturt. Ve önümüzdeki süreç sayın balık önümüzdeki süreç ön yargılarından arınmış sürprizlere açık ve içindeki değeri büyütmek için dışarıdaki fikir birliğine gelip insanlarla fikir birliğine gidip alacağın haberlerle beraber Jüpiter ve Venüs ortak yapımı olan kader çarkıyla her şeyi inşa edeceksin. Kendi enerjini içinden inşa edip dışarıya açıp Voltron oluşturacaksın. Bu mudur? Budur sayın balık. Çünkü senin bir huyun var biliyorum. İşte ben çok zekiyim, balığım ben. Herkesin gördüğünü, en son gördüğünü ben görürüm. Ben biliyorum. I know me. Bunu yaparsan kaybettin. Arkadaşlar, benlik şimdilik bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Ben Ozan Kurtbay. Arrivederci. Eyvallah.